Merhaba arkadaşlar. Bu derste Bigesoft Video Converter isimli programın debug ve analizini yapıp reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Öncelikle programı bu web sitesinden indirelim. Sonrasında programı normal bir şekilde kuralım. Ardından masa üstündeki kısa yoluna çift tıklayıp programı çalıştıralım. Bu program ne işe yarıyor? Çeşitli video dosyası formatlarına dönüştürebilen bir yazılımdır. Programı ilk açtığımızda hata mesajı, anahtar isteyen bölüm, deneme sürümü olduğunu belirten metin ve uyarıları kontrol ediyoruz. İlk açılışta kayıt anahtarı bilgilerini istiyor. Ardından Help About kısmında yine unregistered olduğunu, kayıtsız olduğunu belirtiyor. Ayrıca programın başlık çubuğunda yine kayıtsız olduğunu belirten bir metin mevcut. Şimdi programın kurulu olduğu dizine gidelim ve programın ana dosyasını DIE ile açalım. ...32 bitlik C++ ile derlenmiş bir yazılım. Herhangi bir koruması yok. Şimdi 32 bitlik debugger'ı çalıştıralım. Ve program ana dizinine gidip program ana dosyasını, exe'sini açalım. Şimdi F9 ile programı çalıştıralım. Ardından semboller sekmesinden yine program ana dosyasına çift tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi red satırına geldik. Şimdi debugger'da bu unregistered metni aramak için ara, geçerli modül, string referanslarına tıklayıp buraya unregistered yazalım ve çıkan kayıtların tümüne breakpoint ekleyelim. Sonrasında debugger'ı restart edip F9 ile çalıştıralım ve gördüğünüz gibi ilk breakpoint satırına geldik. Şimdi bu geldiğimiz satırdaki ana fonksiyona gitmek amacıyla yukarı doğru çıkalım. Ve bu satıra, ana fonksiyona çift tıklayıp bir breakpoint ekleyelim ve ardından bir açıklama girip birinci fonksiyon diyelim. Şimdi tekrardan debugger'ı restart edip F9 ile çalıştıralım ve ilk breakpoint satırına geldik. Şimdi F8 ile satır satır ilerleyelim. Bu satırda bir atlama var ve bu atlama aşağıdaki unregistered bölümüne gidiyor. Bu satır üzerindeyken, bu J atlama satır üzerindeyken sağdaki EX değerinin 0 olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde ZF değeri de 1. Bu J atlama satırı üzerindeki call çağrısına bir breakpoint ekleyelim. Bir açıklama girelim. 2 diyelim. Şimdi tekrar debugger'ı restart edip F9'da çalıştıralım. Ve bu ikinci call çağrısına F9'a yine devam edelim. Sonrasında bu call çağrısını incelemek amacıyla fonksiyon içerisine girelim. Bunun için de F7 tuşluyoruz. Burada F8 ile satır satır ilerleyelim.
Burada yine test ex üzerine geldiğimizde sağdaki ex değerinin 0 olduğunu görüyoruz. Bir üstteki call çağrısına yine bir breakpoint ekleyelim ve bir açıklama girelim. 3 yazalım. Şimdi tekrardan debugger restart edip bu breakpoint satırına gelelim. Restart edip F9'la 3. breakpoint satırına gidelim. Şimdi bu call çağrısını incelemek amacıyla F7 tuşluyoruz. Fonksiyon içerisine girdik. Şimdi F8 ile satır satır ilerleyelim. Bu satıra da geldiğimizde yine sağdaki ex değerinin 0 olduğunu görüyoruz. Bu satır üstündeki call çağrısına da bir breakpoint ekleyelim ve bir açıklama girelim. 4 diyelim. Şimdi tekrar debugger restart edip F9'la son breakpoint satırına gidelim ve 4. breakpoint satırına geldik. Şimdi bu call çağrısı üzerindeyken tekrar fonksiyonu incelemek amacıyla F7 tuşluyoruz ve fonksiyon içerisine girdik. F8 ile satır satır ilerleyelim. Buradaki test ecx satırına geldiğimizde sağdaki ex değerinin yine 0 olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bir üst satırdaki xor ex satırını inceleyebiliriz. Bu fonksiyonun sonuna doğru yorum bölümlerinde username ve rec kod metinlerinin yer aldığını görüyoruz. Bunlar kayıt bilgileridir. F8 ile satır satır ilerleyelim. Şimdi bu atlama satırını incelemek amacıyla F7 tuşlayıp fonksiyon içerisine girelim. İlk satırda xor ex olduğunu görüyoruz. Şimdi bu satıra bir breakpoint ekleyelim ve bir açıklama ekleyelim. 5 diyelim. Şimdi bu satır üzerindeyken F8 tuşladığımızda sağdaki ex değerinin 0 olduğunu görüyoruz. Şimdi bu breakpoint satırına gelmek amacıyla debugger'ı restart edelim ve F9 ile son breakpoint satırına gidelim. xor ex. Şimdi bu satırda ex değerinin 1 olmasını sağlamak amacıyla bunu düzenlemeliyiz. Buraya move al 1 yazmalıyız. Peki neden move al 1? Bununla ilgili biraz açıklama yapalım. Burada görmüş olduğunuz ex değeri bir register'dır. Register nedir? İşlemci neredeyse bütün işlemleri bu register'lar üzerinden yapar. Aritmetik, toplama, çarpma, adresleme, veri tutma gibi işlemler hep register'lar üzerinden yapılır. Yani CPU bu komutları alır ve register içindeki verilerle bunları işler. ex, burada gördüğünüz ex değeri 32 bit bir register'dır. İlk işlemciler 16 bitti. Sonra işlemcilerde 32 bitlik mimariye geçildi. 32 bitlik mimariye geçilirken x değeri ex oldu. Buradaki extended yani genişletilmiş anlamını ifade eder. Sonrasında 64 bitlik mimariye geçilirken buradaki ex rax değerini aldı. Yani 64 bit yazılımlarda rax register'ını görebilirsiniz ex yerine. Burada gördüğünüz ex değeri 8 karakterden oluşur, 32 bitlik bir değerdir. İlk 16 bitlik değer ax ile ilgilidir. Sonraki 8 bitlik yüksek değer ah ile ilgilidir. Bu da ax'e bağlıdır. En sondaki düşük olan 8 bitlik kısım al ile ilgilidir. Yine bu da ax'e bağlıdır. Yani bizim burada move al1 komutuyla
yapmak istediğimiz şey EX değerinin en sonundaki bu 8 bitlik kısmına bir değerini yazdırmaktır. Bu şekilde. Sonuçta burada EX değeri bu komutla 1 olacaktır. Move AL1 komutuyla sadece EX değerinin son karakterini değiştiriyoruz. Önceki değerler değişmeyecektir. Buradaki önceki değerler, yani bu 24 bitin eski değerleri değişmeyecek. Yani move AL1 EX değerinde yapılan küçük lokal değişiklikler için güvenlidir. Eğer EX değerinin tümünü değiştirirsek, yani son karakterini 1 yapmak dışında önceki karakterleri değiştirecek bir değer girersek, programdaki fonksiyonun döndürdüğü değer tamamen başka bir şey olabilir ve tüm hesaplamalar çökebilir. Şimdi devam edelim. Programı restart edip F9 tuşlayalım. F9 tuşlayalım ve ilk XOR EX değerini düzenleyip move AL 1 yazıp tamam diyelim. Artık move AL 1. Şimdi F9'la tekrardan tuşlayıp devam edelim. Ve program açıldı. Program arayüzüne isim ve anahtar girelim. Ve register diyelim. Gördüğünüz gibi call satırında durdu. Şimdi bu call satırını incelemek amacıyla F7 tuşlayıp fonksiyon içerisine girelim ve buradaki XOR EX değerini de yine move AL 1 yapıp EX değerini 1 yapalım. Sonrasında F9 tuşlayıp devam edelim. Gördüğünüz gibi onay mesajını verdi. Bu haliyle kayıt işlemini yapalım. Debugger'ı kapatalım. Programın yüklü olduğu dizindeki exe ile düzenlediğimiz exe'yi değiştirelim. Ve programı açalım. Programı açtığımızda açılış ekranında anahtar isteyen bir bölüm yok. Artık başlık bölümünde unregistered yazmıyor. Help about bölümünde baktığımızda artık lisanslanmış olduğunu bize belirtiyor. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.